Çöpleri çıkartmayı başardım. Tebrikler bana. Bulaşıklarımı yerleştirdim. Wow! Senin eline sağlık ya. Yatağı mı yaptın? Ya sen müthiş birisin. Çok sıcak. Çok sıcak. Başaramadım. Başaramadım. Sensiz yaşamayı başaramadım. Bugün ekstra kafamın dağınık olduğu bir günümdeyim. Sabahtan beri yapmam gereken çok fazla iş olmasına rağmen hiçbirini yapamıyorum. Ve sürekli Instagram kaydırmaya ya da işte Twitter'a falan girmeye, böyle bir refleksif bir şekilde sürekli oraya kaymaya böyle gidiyor aklım, kafam. İşte çıkayım, şunu bir bırakayım elimden de hani artık bir işimi yapayım, işimi gücümü yapayım diye şey yaptım ama asla hani bundan sonra şundan sonra diye bir saat kaçmış şu anda? 2'ye gelmiş, müthiş. Yani saatin 2 olduğunu falan farkında bile değilim. Ve 2 gün sonra annemin yanına yazlığa gitme durumum var. Evde yapılacak çok fazla iş var. Götüreceğim kıyafetlerin kirli mi temiz mi olduğunu bilmiyorum. Neleri götüreceğimi şey yapıp belirleyip onlar kirliyse temizlemem ve artık evde iş bırakmamam lazım. Evde zaten kendi başına da çok iş var. Yani bayağıdır çok salmış olduğum için hani temizlik ihtiyacı da var ama temizliği bırak, çöp falan atılması lazım. Artık her şey yığıldı ve bugün her şeyi yapmayı planlıyordum demeyeyim ama istiyordum yani. Bugün birçok şeyi halletmiş olmak istiyordum ve saat yine 2 olmuş. Ve telefonda bir şeyleri kaydırmaya devam etmek yerine en azından videoyu açıp birine hesap veriyormuş hissiyle anlatırsam belki yapmam kolaylaşır diye düşündüm. Çünkü yani bu bir yönetici işlev bozukluğu, ADHD'den bahsediyorum. Ve beyin bunu kendi içinde halledemediği için dışarıdan birinin sizi yönetici işlev ne denir? Yönetici işlev olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela çok başarılı, böyle çok iyi tespitleri falan, ADHD ile ilgili çok fazla şey öğrenmemi sağlamış olan bir uzman var. Russell Barkley miydi ya? Aman adını hatırlamıyorum ama yani müthiş biri. ADHD dede diyebiliriz kendisine. Onun şöyle bir şeyi vardı ve benim strateji geliştirmeme çok yardımcı oldu. Hani birine hesap vermek zorunda olmak ADHD'de çok işe yarayan bir şey. Çünkü siz kendi kendinize içsel olarak bu otokontrolü ve yönetme, yani bir şeyleri organize edip bunları harekete geçirme şeyini yapamadığınız için birine hesap veriyor olma, o sorumluluk hissi çok işe yarıyor gibi bir tespiti var kendisinin. Ama her zaman insanın yanında onu yaptın mı, şunu yaptın mı diye bir çobanı olamıyor. Ben de o yüzden bir hayali bir çoban olarak video çekeyim ve size anlatayım dedim. Belki bu hayali çoban işe yarar, bilmiyorum. Evet. Nereden başlamalıyız? Çöpleri çıkarmalıyız öncelikle. Evde çok fazla çöp var. Çöpleri çıkarmak için de şu anki tipimle apartman koridora bile çıksam birinin beni böyle görmesini istemem. Yani pijamalarımı, şortumu çıkarıp en azından daha düzgün bir şey giymeliyim. 3 saniyelik iş aslında ama böyle görünmek istemiyorum. Evet, apartman boşluğunu çıkabilecek kadar bir kıyafet giydik. Efendim söyleyeyim. Şimdi çöpleri toplamaya başlayacağım. Evet, tuvalet çöpümüz gerçekten taşma şeyine gelmiş. Benim bu çöpü 4 gün önce falan atmam lazımdı.
Ama olmadı işte, olmayınca olmuyor. Keşke olabilseydi. Diğer çöpleri de toplayalım. Önce büyük çöpümüzü toplayalım. Sonra büyük çöpümüzü çıkartalım. Çöpleri falan. Çöpleri çıkartmayı başardım. Tebrikler bana. Bunu birazdan bir application kullanıyorum ben. Ödüllendirme ve organize etme application'ı. Yaptığım her şey için kendime çeşitli puanlar veriyorum. Yaptığım ev işleri vesaire, kişisel bakım şeylere puanlar veriyorum. Sonra bu puanlar birikiyor, çeşitli ödüllere dönüşüyor filan ve bunu doğru uygulayabildiğim zamanlarda şeyini gördüm, faydasını gördüm. Çünkü bizim beynimiz dopaminle çalışıyor. Gerçi bütün herkesin beyni dopaminle çalışıyor ama ADHD beyni dopamini daha fazla ziyan ettiği için ve daha fazla ihtiyaç duyduğu için ödül bazlı çalışıyor. Yani bu beyni çalıştırmanın tek yolu sürekli onu ödüllendirmek. Çünkü bir şeyi yapabilmenin tek yolu onun keyifli ya da anında ödüllendirici olması. Başka türlü çok zor oluyor. Ve bunun bir yolu da işte bayağı çocukken öğretmenlerin ödevlerimize yıldız verdiğini falan hatırlayın. O ödevi yapmanın tek yolu o yıldızı anında alacak olmak ve bu yıldızı almayı beklemek. Başka türlü ADHD bir beyne iş yaptıramıyorsunuz maalesef. O yüzden bu da denenebilecek bir yöntem. Çöpümüzü yeni poşete koyduk. Tuvalet çöpüne de yeni poşet koyalım. Ve sonra çöpleri çıkardın adlı ödülümüzü alalım uygulamadan. Ne kadar basit görünüyor değil mi ya? Ay, ayarlayamadım. Ne kadar basit bir şey yapmak için ne kadar kompleks bir sistem kurmak gerekiyor. Maalesef bu böyle. Dışarıdan göründüğü kadar kolay bir şey değil. Bu şekilde yaşamak. Evet. Tuvalet çöpümüzü de koyduk. Yapmak gereken başka 1 milyon tane işin içinde. İlk önce hangisini yapabilirim? Galiba temiz çamaşırları katlamak. Şu anki yapabileceğim görev bu. O da tabii ki çok dağınık. Size bunu göstermek istemiyorum. Ama göstermemek de çok mümkün değil. Ve bunu gizleme refleksimi bastırmak için video çektiğim için zaten. Görünen de görünür kardeşim. Görünen de görünür artık. Yapacak bir şey gerçekten yok. Ne yapalım yani? Kamerayı hep bu açıdan tutarsam görmeyebilirsiniz bir sürü şeyi en azından. Tek elle nasıl iş yapılır onu bilmiyorum ama olduğu kadar diyelim. Ay. Şunu da kaldırayım. Telefonu koyabilecek bir yer ayarlamamın ardından önce yatağı toplayıp sonra bu yatağın üzerinde çamaşırları katlayıp yatağın üzerinde istifleyeceğim. Bu nasıl konabilir? Böyle durur mu? Belki durur.
şu an bu işleri yaparken video açık diye bir sessizlik hakim. Ama şu an video çekiyor olmasaydım ben bu sessizlikle bunu yapamazdım. Çünkü hiç tahammülüm yok sessizliğe. Bir şey çalmak zorunda. Müzik olur, podcast olur. Kenarda dinlediğim bir video ya da bir dizi ya da film olabilir. Ama sessizlik olmaz. Sessizlik beni inanılmaz irite ediyor. Her şeyde bu arada. Yani her şeyde sessizlik beni irite ediyor. Şuraya koysam yok. Burası güvenli bir yer değil. Nereye koyabilirim, nereye koyabilirim? Şurada dursa. Sessizlik beni şu kadar irite ediyor. Sessizlik varken yemek de yiyemiyorum. Uyuyamıyorum da. Yani sessizliğe hayatımın hiçbir alanında yer yok gibi bir şey. Beyin nasıl dinleniyor ben de bilmiyorum. Yani dinlenebiliyor mu? Muhtemelen dinlenemiyordur. Çünkü yani bir şeyleri işlemlerken çok fazla veri veriyorsun demek bu. Hani beynin sessizlik içerisinde kendi kendine bir şeyler yapabilmesi hiçbir zaman mümkün olmuyor. Uyurken bile bir şey dinliyorum çünkü. Evet, bu yazlığa götüreceğim şeylerden biri olduğu için bunu ayrı bir yere koyayım. Kamerayı acaba oraya değil de şuraya koysam daha mantıklı olur muydu? Bir deneme. Bakalım. Sanki daha iyi gibi. Ve şu anda bile evet bir taraftan konuşuyor olmama rağmen sessizlik beni rahatsız etmeye başladı. Yani videoyu kapatıp ya da durdurup dinleyecek bir şeyler açabilirim kendime. Çünkü bunu videoyu durdurmadan yaparsam telife girecek şeyler olur falan filan. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Zaten acemiyim bu işlerde. Çeşitli sorun çıkan durumlarda ne yapmam gerektiğini de bilemeyeceğim için kendime hiç böyle bir sorun yaratmamak niyetindeyim. Bir taraftan konuşmaya devam ettiğim sürece bir şey dinleme ihtiyacım azalır mı? Onu biraz test ediyor gibiyim. Ama yani yine de rahatsız hissettiriyor. Çünkü sürekli konuşabiliyor değilim yani sonuçta. Aralarda es veriyorum. Ne konuşacağımı bilmiyorum şu anda. Ve dolayısıyla boşluklar daha da sinir bozucu olmaya başlayacak. Evet, eşimin turuncu şortu. Turuncuya bayılır. Turuncu adam. Demin aklımda bir şey vardı aslında bahsedebileceğim. Ve gitti şu anda. Gitmeseydi belki rahatsız olma şeyim bu kadar çabuk başlamazdı. Sessizlikten sonra şimdi. Ben neden bahsediyordum? Bir düşünelim. Ne yaptım? Şu an çamaşır katlıyorum. Çamaşır katlamadan önce çöp çıkarttım. Çöp çıkarmadan önce çöpleri topladım. Aralarda bir yerde yapmam gereken şeyleri düşündüm. Yapmam gereken başka şeyleri düşünebilirim. Bir yöntem. Bunu da götürebilirim yazlığa. Bunu da ayırayım. Hava çok sıcak. Ve sıcağa karşı çok tahammülsüz biriyim ve Antalya'ya gideceğim 2 gün sonra ve asla fikrim yok. Antalya'da Haziran'da ne yapacağımla ilgili, nasıl dayanacağımla ilgili. Kısmet artık göreceğiz.
Ha, şurada rainbow küpelerim var ya. Haziran'ın şerefine şu küpemi takayım. Zaten love tişörtünü de giydik. Şöyle bir Pride mübarekleyelim bari. Ay takamadım. Taktım. Şöyle göstereyim. Pride küpemi. Diğer tekini takmama gerek yok. Saçın altında kalıyor. Evet. Ne yapabilirim? Ne düşünüyordum ben demin? Yapmam gereken diğer işleri düşünüyordum. Evet. Şimdi çamaşırları katlayacağım. Çamaşırları katladıktan sonra ilk olarak ne yapacağım? Çamaşırları katlama puanını kendime vereceğim. Aferin sana, çamaşırları katladın Özlem deyip uygulamada çamaşır katlama puanımı hemen kendime vereceğim. Ne kadar şımarıkça duyuluyor değil mi? O kadar iyi biliyorum ki bunu ne kadar şımarıkça, ne kadar çocuksu, ne kadar gereksiz göründüğünü çok biliyorum. Yani 30 yılın bunun ne kadar gereksiz göründüğünün bilincinde olduğum için hiç buna ihtiyaç duymuyormuşum gibi yaşamakla geçti. Ama hayır, buna ihtiyaç duyuyorum. Bunu yapmadığımda yataktan çıkmıyorum. Bunu yapmadığımda koltuktan kalkmıyorum. Yemek yemiyorum. Duşa girmiyorum. Evi toplamıyorum. Yapmam gereken işleri yapmıyorum. O yüzden ödül önemli. Sürekli pohpohlanacağız yani. Kendimizi pohpohlamak zorundayız biz. Beyni bu şekilde çalışan insanlar olarak. Başka çaremiz yok. Şımarıklıksa şımarıklık. Allah bizi böyle yaratmış. Ne yapalım yani? Ödüllendirilmeden, pohpohlanmadan çalışmayan beyinler vermiş bize. O yüzden sürekli aferin, aferin sana. Hadi sana bir yıldız, hadi sana 10 puan. Hadi sana takdir. Bulaşıkları mı yerleştirdin? Wow! Senin eline sağlık ya. Yatağı mı yaptın? Ya sen müthiş birisin falan gibi. Sürekli bunları duymak zorundayız. Hepimizin hayatında bize bunları söyleyecek insanlar olmayabilir ki bu insanlar varsa bile bu insanlara böyle bir yük yüklemek de çok adil olmayabilir. Yani sürekli biri sizi pohpohlayamaz abi. O kişilere de yazık. Anlıyorum ben bunu. Yapsalar çok iyi oluyor ama yapmayabilirler yani. Yapacak bir şey yok. Onların da bir hayatı var. Onların da işli gücü var. Onların da takdire ihtiyacı var bu arada. Her insanın takdir edilmeye ihtiyacı var. Her insanın övgü duymaya ihtiyacı var. Ama benim hayatımı yaşayabilmem için bunlar daha kritik. Yani bir başkası için cherry on the top olan şey benim için mecburi bir yakıt. Yani beynin yakıtı. O yüzden ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapamıyorum, edemiyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor diyen benim gibi bana bu açıdan benzeyen insanlar varsa ya güvenebildiğimiz ve bizim için bunu yapabileceğine emin olduğumuz yakınlıkta ve güven ilişkisi olan insanlar varsa çevremizde onlardan rica edebiliriz. Yani beni daha fazla pohpohla. Beni ödüllendir. Söz veriyorum, şımarmayacağım. Şımarmak için değil, sadece hayatımı bir şeyleri yapabilmeye devam edebilmek için bana lazım diye ikna edebilirsiniz. Size inanan birileri varsa bu açıdan. Yoksa da bunu kendinize yapmanın yollarını bulmak zorunda kalıyorsunuz. Sizi sürekli takdir edecek, ödüllendirecek kişiler yoksa siz kendinizi ödüllendirebilecek başka stratejiler geliştirmek durumundasınız. Bu bahsettiğim uygulamada buna benzer bir şey. 5 puan, 10 puan, birikince bir şeyler mesela. Günlük puanlarım var benim, yani günlük ödüllerim var, günlük hedefim var. Belli bir puan hedefim var. O hedefe ulaştığımda günlük bir ödül var bunun karşılığında. Kendime verebileceğim ya da işte eşimin bana verebileceği. Haftalık var, 2 haftalık var, aylık var, 6 aylık var. Bu böyle devam ediyor. Bu sistemi kurarken bayağı bir vakit harcadık buna. Hani uzun ve
detaylı ve sıkıcı bir süreçti bunu oturtabilmek. Ama oturttuktan sonra bayağı işiniz kolaylaşıyor ya. Yani hele ilk ayı, sonra tabii ki her ADHD ve ilgili insan gibi ilk başta çok heyecanlanıp çok bağlandım ve çok fazla mutlu oldum bundan ve ilk ayım inanılmaz verimli geçti. Yani böyle ev pırıl pırıl, benim hiçbir yapmam gereken iş yok, yemek yapılıyor. Normal bir ev kadını gibi oldum yani, inanabiliyor musunuz? Hiçbir çaba göstermiyor. Annemin falan çok rahat yapabildiği bir şeyi ben yaptım diye böyle inanılmaz ya yapabiliyormuşum falan gibi bir şeyim oldu. Ama tabii ki sonraki aylarda buna dair heyecanım düştükçe, yani beynim buna dair daha az dopamin salgılamaya başladıkça bu verimlilik de düştü haliyle hani. Ama en azından hala daha hiç bu sistemin olmadığı halimden daha iyi yapabiliyorum bir şeyleri. Hala daha puan takibini yapmaya çalışıyorum. Bu arada bir ajandam var. Bu ajandaya sürekli günlük puanlarımı, toplam puanlarımı yazıyorum. Bir ay bittiğinde işte bütün o puanlarımı topluyorum. Aylık hedeflerim var. Aylık hedeflerimin farklı düzeylerde ödülleri var. Mesela işte aylık puan hedefinin %40'ı için başka bir ödül var. %50'sini tamamladıysan başka bir ödül var. %70'ini tamamladıysan başka bir ödül var falan. Eğlenceli bir şey aslında. Yani sistemi kurana kadar insanı yoruyor ve sıkıcı. Ama sistemi kurduktan sonra gerçekten o beyninizde normalde işlev görse buna ihtiyaç duymayacağınız şeyin eksikliğini bayağı bir gideriyor. Nedir o mesela? Hani bir ADHD'li bir beyin neyi eksik yapıyor ya da neyi yapamıyor ya da hangi alanda bir bozulma var? Geleceğe dair planlar için çok miyop bir beyin bu. Ne demek istiyorum? Mesela insanların hedefleri olur. Uzun vadede hedefleri olur ve bu hedefe yönelik bir şeyler yapmak çok zor bir şey değildir. Ne gibi? Mesela kilo vermek istiyorsunuz diyelim ki. Kilo vermek için bir diyet programı yapabilirsiniz, bir spor programı yapabilirsiniz. Ve bilirsiniz ki buna düzenli olarak uyarsanız belli bir süre sonra, bir ay olur, 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra bunu düzenli yaptığınız sürece hedefinize ulaşacaksınız. Bunu bilirsiniz. ADHD'li bir beyinde bunlar işe yaramıyor. Çünkü bir miyopi var. Ödül uzaklaştıkça sizden görmemeye başlıyorsunuz ödülü. Hemen görmeniz lazım. Hemen sonuç görmek zorundasınız. Yani sen yaptığın iyi bir şeyle ilgili sonucunu hemen bugün ya da yarın almıyorsan beynin sana onu yapman için gerekli olan motivasyonu vermiyor maalesef. Bu çok boktan bir şey. Çünkü yani sabırsızlık gibi bir sonucu oluyor bunun. Hiçbir şey için sabredemiyorsunuz. Her şeyin sonu hemen olması lazım. Hemen görmen lazım. Yoksa beynini ikna edemiyorsun onu yapmaya. Uzun vadeli bir şeyler yapabilmek için onun kısa vadeli sonuçları da olmalı senin adına. Eğer hakikaten yoksa sen yapay olarak belli kısa sonuçlar, kısa süreli bazı sonuçlar üretmelisin. İşte bu ödül sistemi de buna yarıyor. Yani bu zaman körlüğü, işte uzun süre sonra olacak şeyleri bugün görememe, görsen de algılayamama, algılasan da kendini buna ikna edememe sorunu galiba ADHD'nin en büyük problemi olabilir. Çünkü dürtüselliğe de bu yol açıyor. Sadece şu an yapabileceğin şeyleri yapıp geçmeye sebep oluyor yani. Onun doğası böyle olduğu için. Öyle. Şu an çok terliyorum. Hava inanılmaz sıcak. Ve konuşacak şeylerim de bir anda kafamda vardıysa bile dağıldı. Dolayısıyla sessizlik yine batmaya başladı.
çamaşır katlama işini yarım bırakıp gidip yatmamak için biraz kendimi zor tutuyorum. Ama bu videoyu niye çekiyoruz? Birilerine hesap verme algısı için çekiyoruz değil mi? Dolayısıyla size ayıp olur diye yarım bırakmayacağım. Ne ayıp oluyorsa. Artık. Oradaki hayali biri, bunu izleyen hayali birine ayıp olur. ADHD'ler için meme falan vardır internette. Ya da işte bununla ilgili böyle tweetler falan birkaç kere denk geldim ve bende de aynı öyle olduğu için relate edebiliyorum, yani özdeşim kurabiliyorum bununla. Hani ADHD biri kendi evini aylarca temizleyemezken ondan yardım isteyen bir arkadaşının evini gidip pırıl pırıl yapabilir. Neden o böyle oluyor bilmiyorum falan gibi bir şey vardı. İşte neden öyle olduğunu ben yavaş yavaş anlamaya başladım. Bu bozukluğun doğasını anlamaya. Allah'ım tere bak. Korkunç. Durduğum yerde terliyorum. Ya bozukluğun yapısını, doğasını anladıkça bunun sebebini de anlamaya başlıyorum. Çünkü birine hesap veriyor olmak, nasıl göründüğümü çok önemsediğim için maalesef. Hani bunu çok kırmaya çalışsam da beni öyle algılamasınlar, beni şöyle algılamasınlar. Beni beceriksiz algılamasınlar, beni pis algılamasınlar. Ve gerçekten başkalarının durumu benden daha kıymetli falan gibi bir salakça şeyinde olduğu için yani ben bokun içinde oturabilirim, hiç sorun değil, ama bir başkasına bunu yaşatmaya hakkım yok gibi bir saçma bir adalet terazisi var. O yüzden yani gidip gerçekten arkadaşlarınızın evini pırıl pırıl yapabilirsiniz. Taşımalarına yardım edebilirsiniz. Bunları yaparken asla zorlanmazsınız. Müthiş organize olursunuz. Ama eve gelip kendi 3 haftalık dağınıklığınızı temizleyemezsiniz bir şekilde. Böyle. Ay. Buraları herhalde hızlandırırım, keserim, bilmiyorum. Çünkü hem saçmalamaya başlıyorum. Bir taraftan kapatıp katlama işini bitirip böyle mi açsam gibi de düşündüm ama yapmaya devam etmek için de bir motivasyon sebebi olabileceğinden devam ettiriyorum. Çok sıcak. Çok sıcak. Ya ben Antalya'da ne yapacağım? Şimdiden beni sıkmaya başladı bunun düşüncesi. Ben ne yapacağım Antalya'da? Çok sıcak. Galiba dayanamıyorum, mola vereceğim. Daha devam var çamaşırların. Hatta kurutma makinesinde biraz daha çamaşır var. Ama no. Çok terliyorum. Biraz dinlenmek zorundayım. Özür dilerim. Evet, biraz dinlenme şansım oldu. Birazcık. Tam böyle terim soğuyor dedim ama yine başladı terleme işi. Ama en azından bu dinlenme aramın ardından katlama işine devam edebilirim birazdan. Katlama bittikten sonra da galiba en yapabileceğim acil şey bulaşık makinesindeki temizleri yerleştirip kirlileri doldurup makineyi çalıştırmak olacaktır. Daha da aslında yapacak çok fazla iş var ama en acilleri bunlar, çünkü bunu yapmazsam yemek yapabilecek bir alan yok tezgahta, bulaşıklarla kaplı olduğu için. Bunu devam edebilir miyim bilmiyorum. Burada bırakır mıyım bu vlogumsu şeyi? Daha devam edebilir miyim emin değilim. Ama böyle bu da bir ilk denemeydi. Muhtemelen
bu kanalın en ağırlıklı şeyi, en ağırlıklı videoları ADHD vlogları olabilir. Çünkü hayatımın çoğu çok basit görünen ve hayatımı idame ettirmek için yapmam gereken şeyleri çok daha uzun sürede ve çok daha yorularak ve sıkılarak bir şekilde kendime yaptırmaya çalışmakla geçiyor. Hayatımın çoğu böyle geçiyor benim. Dolayısıyla ne yaşıyorsam onu görmek ve göstermek adına bir kanal açtığım için en çok da görünen şey bu olur gibi. Göreceğiz. Kameraya bakmaya çalışıyorum ve birazcık becerebildim, evet. Sanki çekmeyecekmişim gibi, bunu burada bırakacakmışım gibi düşünerek bir vedalaşma yapayım bari. Bu da böyle bir denemeydi. Görüşürüz. Gözümde büyüdü sayılı günler, İçimi kararttı sensiz geceler. Benim